Doğu Prusya'yı en son 1944'te gördüm. 700 yıllık Alman kültürü yok olup gitti. Oradan ayrılırken bir gün tekrar döneceğimizi düşünüyorduk. Bir Zamanlar Almanya. Bölüm 1. Doğu Kalesi. Heiligenbeil, Doğu Prusya, 1944 yazı. Heiligenbeil hava üssünde büyük bir kutlama yapıyorduk. Civardaki yerleşim yerlerinin sahiplerini ve onların kızlarını çağırtmak adettendi. Gisele Hanning 19 yaşındaydı. Vistula Lagünü'nün Balga kasabasından geliyordu. Ve Heiligenbeil'deki hava üssünün kışlasında çalışıyordu. Doğu Prusya, 1944 yazı. 5 yıldır devam eden savaş onlardan uzak gibi görünüyordu. Ama Kızıl Ordu kırsala giderek yaklaşmaktaydı. Hitler'in saldırısından 3 yıl sonra Sovyet ordusu Almanları geri püskürtmüş ve Alman sınırına kadar dayanmıştı. Nazi propagandasının nefret kampanyasına konu edinilen mültecileri taşıyan ilk trenler Doğu Prusya'dan geçiyorlardı. Bu vagonlar tamamı boşalan köylerin alelacele toplanan eşyasını taşıyor. Sahipleri yabancı bir ülkenin bilinmezliğine yolculuk etmeyi, Bolşeviklerin hizmetine girmeyi tercih ediyorlar. Gençtik ve hayatın tadını çıkarmak istiyorduk. Havacılar misafirperver olmaya çalışıyordu. Tereyağı ve krema almak için Danimarka'ya uçaklar yollamışlardı. Ve 30'dan fazla pasta yapılıp yan yana dizilmişti. Sadece iyi şarap ve ilginç kokteyller değil, swing dansı yapabilecek müziklerin bulunduğu ilk plakları da getirtmişlerdi. Artık foxtrot dansı yapmıyorduk çünkü İngiliz plaklarımız vardı. Evet, onları Fransa'dan getirtmişlerdi havacılar. Gisele Hanning'in Das Partisi riskli bir eğlenceydi. Swing Nazi ideolojisinde Alman olmayan olarak görülüyordu. Gerçekten de volkanın üzerinde dans ediyorduk. Yani öyle hissediyorduk. Pencereleri açmıştık çünkü çok sıcaktı. Hava üssünün 200 metre uzağından bir tren geçti. Bunlar mültecileri taşıyan trenlerdi. Ne kadar dolu oldukları dışarıdan görünebiliyordu. Bütün tren ve vagonlar o kadar doluydu ki yatakları fren kulübesinin üzerine koymuşlardı. Gerçekten karmaşıktı. Tuhaf bir sessizlik oldu. Önce dışarı, sonra da birbirimize baktık. Kendimize soruyorduk. Şimdi acaba ne olacak? Bunun gibi işaretlerin dışında çoğu Doğu Prusyalı memleketlerinin durumuna inanmayı reddediyordu. Doğu Prusya eyaleti Alman Krallığı'nın doğusunda yer alıyordu. Berlin ve Königsberg arasındaki mesafe 500 kilometreden fazlaydı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından Almanya, Posen ve Batı Prusya eyaletlerini kaybetmişti. 100 kilometre uzunluğundaki Polonya Koridoru adı verilen ve Polonya'yı Baltık Denizi'ne bağlayan ince uzun bir arazi, Doğu Prusya'yı bir ada haline getiriyordu.
Doğu Prusyalılar uzaktaki ana kıtaya trenle veya Doğu Prusya denizcilik hizmetleriyle geçebiliyorlardı. Limanda şimdi Doğu Prusya'ya hizmet veren Kaiser İstimbotu'nun yanından geçiyoruz. Doğu Prusya yaz kaçamağı için ideal bir yerdi. Maddi gücü buna yetmeyenler Vistül Lagünü veya Krondirin'e giderlerdi. Tatilciler eyaleti, Baltık Denizi'ne bakan kumsalları, meşhur Trachenher atları ve Doğu Prusya'nın sembolü haline gelmiş Avrupa muslarıyla çok romantik buluyorlardı. Ama Doğu Prusya'da hayat zordu. Ekonomisi tarıma dayalı olan bölgenin bazı sorunları vardı. Adasal konumu nedeniyle çiftçiler ürünlerini satamıyorlardı. Yetkililer tarafından ödeneklerine el konuyordu. Küçük çiftçiler mücadele etmek zorundaydılar. Bu skandal Doğu Prusya'nın Weimar Cumhuriyeti'nden ayrılmasına neden olmuştu. Çiftçilerin hayatları kış aylarında daha da zorlaşıyordu. Kemikleri donduran bir soğuk, buzlu sokaklar ve yoğun kar yağışının hüküm sürdüğü aylar boyunca yalnızlık çekiyorlardı. Bir çiftçi ailesi olan Puş, kuzeyde Kron Lagünü'nde yaşıyordu. Burada kış diğer yerlerden de çetin geçiyordu. Hava eksi 25-30 derece olurdu. Ne tür kıyafetler giyerdik? Bir veya iki çift ayakkabımız olurdu. Kışın o kadar ıslanırlardı ki bükülebilirlerdi. Veli Puş'un babası çiftlikte ineklere bakıyordu. Çocuklar ona günün her saati yardım ediyorlardı. Löşen, Baltık Denizi, 1933. Okuldan döndükten sonra inek ahırında çalışıyorduk. Temizlik yapıyor, ineklere saman veriyor ve pancar doğruyorduk. Bazı inekleri sağmamız da gerekiyordu. 5, 6, 7 veya 8 inek sağıyorduk. 12-13 yaşlarındayken. Naziler Almanlara ulusal yeniden dirilme vaat etmişlerdi. Demokrasinin hayal kırıklığıyla başarılı bir şekilde besleniyorlardı. 1932'de Doğu Prusya Nazi Partisi'nin kalbi konumundaydı. 1933'te Hitler yönetimi devraldıktan sonra oy verenler kendilerini güvende hissetmişlerdi. Çiftçiler küçük bir ekonomik refaha ermişlerdi. Ancak Naziler bunun bedelini çocuklardan bile istiyorlardı. Hitler'e sorgusuz bağlılık. Üniforması olmayan sadece biz kalmıştık. Belediye başkanına gitmemiz gerekiyordu. Annem oraya gitti. Sanırım üniformalar için 240 veya 260 mark almıştı. Ayrıca büyük bir Hitler fotoğrafı getirmişti. Herkesin evinde Hitler'in fotoğrafı olması gerekiyordu. Kimsenin bunu alacak kadar parası yoktu. Böyle gereksiz şeylere harcayacak parası. Babam şöyle dedi: bu gereksiz şeyleri satın almayacağız. Sonra annem Zinten'e gitti ve üniforma satın aldı. Belediye başkanı bunu onayladı ve her şey yolunda dedi. Sonra onları giydik. Günlerce çıkarmadığımızı hatırlıyorum. Nazi hareketi en küçük köylere bile işte böyle nüfuz etmişti. Erich Koch, Doğu Prusya'nın Gauleiter'iydi. Küçük ölçekli bir Hitler. 1928'den beri Führer'i destekliyordu.
Her taraftan düşmanlar Doğu Prusyalıların beni asla istemediklerini düşünebilir. Beni reddedebilirler. Asi ya da faşist olduğumu düşünebilirler. Doğu Prusya'dan ayrılmamın daha iyi olacağına inanabilirler. Çünkü biz Führer'in isteklerini yerine getirmek, daha güçlü ve yıkılmaz bir kale olabilmek için kesin bir kararlılık içindeyiz. Koch, Nazi Kalesi'nin askerleriyle bizzat ilgileniyordu. Oleter Erich Koch'un önderliğinde Doğu Prusya, Sturm Ulusal Siyaset Eğitim Enstitüsü kuruldu. Oleter Erich Koch, erkek çocukların farklı meslek dallarında yetiştirildiği Ulusal Siyaset Eğitim Enstitüsü'nün meslek okulunu ziyaret etti. Koch'u Doğu Prusya planı çerçevesinde Nazi hükümeti eyalete kısmi bir otoban ile inşa etmişti. Yüksek ölçekli bir istihdam sağlıyordu. Bütün krallıkta büyümekte olan Hitler kültünün yanı sıra Doğu Prusya'da bir Gauleiter kültü oluşmaya başlamıştı. Kendi adını verdiği yeni yerleşim alanları kuruyordu. Erich Koch yerleşkesi. Meydanlara ve caddelere onun ismi veriliyordu. Paul von Hindenburg, Doğu Prusya'da monarşist aristokrasinin bir sembolüydü. Birinci Dünya Savaşı'nda Tannenberg çatışması esnasında Hindenburg, eyaleti ve krallığı Rus ordusundan korumuştu. Ulusal bir kahraman. Ama şimdi takipçileri Hindenburg'a sırt çevirmişlerdi. Doğu Prusya'nın aristokrat kanadı bir zamanlar dalga geçtikleri Adolf Hitler'in saflarındaydılar. Av için bir araya geliyorlardı. Burada Rumenica ormanında krallığın av ustası Göring'le beraber. Doğu Prusya'nın aristokrat kanadının bir özelliği vardı. Başka yerlerden farklı olarak kaleler daha büyük, topraklar daha geniş ve gurur dikkat çekici derecede ön planda. En önemli aristokrat ailelerinden biri olan Dohna ailesi imparatorluğa sıkı sıkıya bağlıydı. Waldburg Kapustigal'de Dohna konutunun kalesinde eski aristokrat gelenekleri hala muhafaza ediliyordu. Hans Graf Dohna ailesinin en genç üyesiydi. Belirlenmiş bir dünyada yaşamaya alışıktım. Bu hep böyle olmuştu ve başka türlüsünden haberim yoktu. Hasat festivali yapardık. Köyün bütün işçileri kaleye gelir ve beraberlerinde hasat taçlarını getirirlerdi. Bunlar köyün kadınları tarafından güzelce işlenen, hasat edilen ürünlerden örülen taçlardı. Babam herkese konuşma yapardı ve çalıştıkları için onlara teşekkür ederdi. Gece herkes dans ederdi. Yılın en büyük olayı buydu. Daha dansa katılamadığımız zamanlarda karanlıkta elimizde fenerlerle koşturup fenerleri çalıların arasındaki aşıklara tuttuğumuzu hatırlıyorum. Bu bizim için bir eğlenceydi. Hans Sudona diğer aristokrat ailelerle de tanışıyordu. Dönhoff ve Lendorf aileleriyle. Önünde bir sürü imkan vardı. Avdan sonra, ki bu çok önemli bir olaydı, devasa bir akşam yemeği hazırlanırdı. Dohna ailesi şölene şık giysilerle katılırdı. Kendimize özel belli bir tarzımız vardı. Tabii ben köyden diğer çocuklarla oynardım. Benimle oynamayı severlerdi çünkü ben yanlarında olduğumda bazı imtiyazları olurdu. Şatodaki çocuğun korumasında olurlardı. Örneğin şatonun bahçesindeki parka girebilirlerdi. Normalde diğer çocukların orada oynaması yasaktı. Sadece ben onlarla beraberken oynayabilirlerdi. Benimle oynamalarının bazı avantajları vardı yani. Güzel, dostça ve doğal çocuklardık. Aramızda fark yoktu.
Ama Hans diğer çocuklar gibi köy okuluna gitmiyordu. Geleneğe uygun olarak evde özel öğretmen tarafından eğitiliyordu. Sahip olduğum öğretmenler arasında en iyisi ve esprilisi Doktor Gushey'di. Doktor olması da onu diğer öğretmenlerden ayırıyordu. Babama çok saygı duyardı. Ailemin evinde katı bir hiyerarşi vardı ve öğretmenlerin gece yanımızda olmasına izin verilmezdi. Ama Doktor Gushey'e izin verilirdi. Çünkü babam onun sofistike hikayelerini çok severdi. Diğerlerinin arasında farklı bir yeri vardı. Öğretmen Gutsche, Waldburg Şatosu'nda çok seviliyordu. Ama Hans'ın bilmediği bir kusuru vardı. Bir gün ders sırasında annem dersi böldü ve şöyle dedi. Hans, aşağı parka gelmelisin. Çok nadir bir yılan bulduk. Mutlaka görmelisin. Hadi gel dedi. Annemin bir yılan için dersi bölmüş olmasına çok şaşırmıştım. Bu daha önce hiç olmamıştı. Sıra dışı bir durumdu. Bunun asıl nedeni polisin gelmiş olmasıydı. Doktor Gushey'i aldılar ve onlarla beraber ayrıldı. Bir çocuk olarak benim bunu görmemem gerekiyordu. Annem ve babam bu olaydan çok utanmışlardı. Tabii ben ne olduğunu sordum. Bana asla cevap vermediler. Ancak savaş bittikten sonra onun bir eşcinsel olduğunu öğrendim. Maalesef Nazi döneminde homoseksüellik suçtu. Nazilerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Yahudiler ve komünistler gün ortasında tutuklanıyor ve oradan da kamplara gönderiliyordu. Dikkat, yüksek gerilim, hayati tehlike. 1939 yazında Doğu Prusya Alman kuvvetlerinin yayılma mevziiydi. 1 Eylül'de Hitler 2. Dünya Savaşı'nı başlatan Polonya saldırısını burada düzenlemişti. Saldırıdan sonra koridor yok olmuştu. 1 milyon Polonyalı ve Yahudi Gauleiterkoch'un insafına kalmışlardı. Onlar için kabus o zaman başlamıştı. Hasat zamanları sezonluk işçiler çalışırdı. Ama artık normal işçi değillerdi, zorunlu işçilerdi. Her Alman çiftliği Çalışma Bakanlığı'ndan zorunlu işçi talep edebiliyordu. Çiftliğimiz kurtarılmış bölge gibiydi. Gelip çalışıp gidiyorlardı. Kimse uzun süre kalmıyordu. Sonra bir gün babam yanında yabancı bir kadın ve erkek kardeşiyle beraber geldi. Sonra onların bizimle kalacaklarını öğrendim. Polonyalı bir kız bizimle çalışacaktı. Çok iyi hatırlıyorum. 11 yaşındaki Günther Donder, Masuren'de tenha bir çiftlikte yaşıyordu. Genia çiftliklerinde çalışmak üzere Polonya bölgesinden zorla getirilmişti. Neyi nasıl yapacağını bilemiyordu. İnek sağmayı da, ekmek yapmayı da bilmiyordu. Ama çabuk öğrendi. Ev işlerini istekle yapıyordu. Bir şeyi 2 defa söylemeniz gerekmiyordu. Pratik biriydi. Evgenia Pachevitz, Polonya kasabası Suwalki'den kaçırılmıştı. Org çalan bir aileden geliyordu. Sesi gerçekten çok güzeldi. Sesinde benim çok beğendiğim bir titreşim vardı ve Polonya halk türküleri söylerdi. Eşsiz bir sesi vardı. Genia Almanca bilmiyordu. Çiftlikte herkes bir Polonya lehçesi olan Masuren'i anlayabiliyordu. Bölgemizde Masuren lehçesi konuşulurdu. Bu sayede onunla rahatlıkla konuşabiliyorduk. Bir iletişim sorunu yoktu. Buraya zorla getirilmiş olsa da Genia ailenin hayatına dahil olmuştu. 2 yıldan uzun bir süre sonra. Günther ve Genia yakınlaşmışlardı.
Üst katta bir odamız vardı. Yazın Genya orada kalırdı. Odasını benimle paylaşırdı. Bir yatakta ben, diğerinde o. Bir Ekim gecesi karanlıkta küçük bir lambamız vardı. Bir kitaptan söz etti bana. Orada bir yeminden söz ediliyormuş. Hayatımız boyunca birbirimize destek olur muyuz diye sordu. Ben de baktım ve tabii dedim. Tabii ki oluruz. Genya ile her konuda konuşabiliyordum. Onunla her şeyi yapabilirdim. Onun için hani derler ya, ateşe girer, suya dalardım. Sonra el ele tutuştuk ve birbirimize söz verdik. Bununla yeminlerimizi de etmiş olduk. Milyonlarca Polonyalı zorunlu işçi Alman krallığının Hitler'in saldırgan savaşı için silahlar ve teçhizat üreten askeri fabrikalarında çalışıyordu. Nazi ideolojisine göre Slav kökenli insanlar alt tabakadan insanlardı ve iş gücü için sömürülüyorlardı. Polonyalıların kendilerini Polonyalı olarak tanıtmaları gerekiyordu. Üzerinde P etiketi bulunan ceketler giymek zorundaydılar. Enha Masuren bölgesinde de durum farklı değildi. Bir gün köye gittiğinde Genya ceketini giymeyi unutmuştu ve bir parti üyesi tarafından yakalandı. Genya köyden ağlayarak geldi ve biri bana vurdu dedi. Sana neden vurdu dedim. Çünkü üzerimde P yoktu dedi. Genya'yı düşünmeye başladım ondan sonra. Hayatının nasıl olduğunu, her şeyi nasıl gördüğünü ve vatanseverliğini düşündüm. Savaş devam ettiği sürece daha da güçlendi ve açık bir hale geldi. Bana milliyetçi şarkılar öğretiyordu. Şarkılardan bazılarını dışarıda akordiyonumla çalıyordum, düşünmeden. Şarkılardan birini çok iyi hatırlıyorum. Polonya Ulusal Marşı'ydı, evet. Ailem bundan pek hoşlanmıyordu. Sonra bir gün, sanırım 1943 Eylül'ünün ortalarıydı. Babam, Genya'nın yarın gitmesi gerek dedi. O an dünya başıma yıkılmıştı. Niçin gitmesi gerekiyor? Genya bizimle ne güzel yaşıyor. Ve hepimiz onu çok seviyoruz dedim. Hayır, karar verildi. Genya gidecek dedi. Boğazıma bir şeyler düğümlendi. Bu çok ağır gelmişti. Hala bugün gibi hatırlıyorum. Okuldan çıkmıştım. Bir salyangoz gibi sürünerek eve geldim. Eve gitmeyi bir türlü istemiyordum. 14 yaşındaki ben için bu en zor yoldu. Genya'nın artık olmadığı eve dönmek büyük bir kabustu. Bir süre sonra Genya bir mermi fabrikasında çalışmak üzere Westfalya'ya gönderildi. Rastenburg yakınlarında bir Doğu Prusya şehri. ...1941'den beri Führer karargahının merkeziydi. Kurt sığınağının 50 yeraltı sığınağı ve 2000 askeri vardı. Buradan Hitler Sovyetleri ve Avrupa Yahudilerini yok etme emirlerini veriyordu. Doğu Prusya'daki Yahudi cemaatinin günleri sayılıydı. Königsberg'den en büyük toplu Yahudi transferi 24 Temmuz 1942'de yapıldı. Königsberg sinagogu sadece fotoğraflarda kaldı. Königsberg. Her bir köşesi büyük bir geçmişi anlatıyor.
borsa binası, üniversite ve pek çok anıt. Königsberg bir zamanlar Doğu Prusya eyaletinin başkentiydi. Ama bu eski ruh ortadan kaybolalı çok oldu. Savaş Kilisesi. Burada genç Katolik papaz Karl Kunkel, kilise ve yönetim arasındaki dengeyi bulmaya çalışıyordu. Bir rahip olarak kendime neyi empoze etmem gerektiğinin farkındaydım. Önümde nasıl bir savaş olduğunu biliyordum. Hristiyanlığa karşı nasyonel sosyalist ateizm. Kunkel'ın Katolik gençlerle çalışması partide şüpheyle karşılanıyordu. Güç odaklarıyla çatışma içerisindeydi. Königsberg 1943. Genç bir ilahiyatçı olarak nasyonel sosyalizmle savaşmam gerektiğini biliyordum. Zaten bir düşmanlık vardı. Aynı zamanda garnizon papazıydım. Resmi askeri rahiplerin hepsi birliklerle beraber cepheye gitmişlerdi. Burası büyük bir garnizon kasabasıydı. Bir sürü birlik burada mevzilenmişti. Askeri hastaneler de vardı. Hepsiyle ilgilenmek gerekiyordu. Artık ben de askeri rahiptim. Her pazar onlar için ayin düzenliyordum. Ayrıca askeriyenin kırsal bakımından da sorumlusuydum. Ordu Sovyetler Birliği'ne açtığı savaşı 1941'den beri sürdürüyordu. İlk başların ardından bir duraklama dönemi başlamıştı. Kızıl Ordu bastırıyordu. ...1943 kışında Sovyet birlikleri durumu lehlerine çevirdi. Stalingrad mütarekesinde Alman ordusunu bozguna uğrattılar. Bu Doğu Prusyalı insanlar için büyük bir şoktu. Stalingrad'ın ardından bütün umutlar yitirilmişti. Kimse zafere inanmıyordu. Kendi içinde kimsenin zafer inancı kalmamıştı. Cephede ve kışlada askerlerin moralleri azalıyordu. Sabır ve savaş düzeni için yapılan çağrılar işe yaramıyordu. Papaz Karl Kunkel askeri bir rahip olarak yeni emirler alıyordu. Mahkeme emri. Yakalanmış asker kaçaklarına son saatlerinde eşlik etmesi isteniyordu. Biri idama mahkum olduğunda oraya gitmem gerekiyordu. Sabah 6'da cezaevinde oluyordum ve bir dini tören düzenliyordum. Saat 8'e kadar onlarla vakit geçiriyordum. Sonra mahkum perdenin arkasına götürülüyor ve giyotinin bıçağı iniyordu. Akan kanın sesi öbür taraftan duyuluyordu. Sonra başıyla beraber tabuta konuyor ve 2 gün sonra onu Königsberg'de gömüyordum. Bunlar genç bir rahip için katlanması çok zor şeylerdi. Kilisedeki günlük hayatında partinin gölgesi hep peşindeydi. Parti sürekli daha da güçleniyordu ama inanç her şeyden güçlüdür. Benim partideki herkesten daha büyük bir tanrı inancım vardı. Kamplar ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya olsam da nihai zaferin Tanrı'nın zaferi olduğunu biliyordum. Gestapo, Kunkel'ın gençlik projesini başından beri takip ediyordu. Nihayet 1944 yazında Gestapo onu Dachau'ya gönderdi. Sebebi asla açıklanmadı. Zafer havası Almanya'yı çoktan terk etmişti. Müttefikler gece ve gündüz bombalıyorlardı. Hemen hemen bütün büyük şehirler yok edilmişti. Tek istisna Königsberg'ti. Doğu Prusya'nın başkentinde normal hayat devam ediyordu.
Königsberg çok güzel bir şehir. Ama daima içimde başka yerleri görme isteği vardı. Sonra bir gün bir trene bindim. 18 yaşındaydım. Ve küçük valizimi alıp trenle bir seyahate çıktım. Frida Kropp 30'lu yılların ortalarında Doğu Prusya'dan ayrıldı ve Ruhr bölgesinde müstakbel kocasıyla tanıştı. Ama her yaz memleketine döndü ve mümkün olduğu sürece ailesini ziyaret etti. Grup ailesinin orijinal fotoğrafları. Her yaz eşimle beraber Doğu Prusya'ya gidiyordum. Ailem onları ziyaret ettiğimde mutlu oluyordu çünkü. Kardeşlerimin hepsi Doğu Prusya'daydılar. Sadece ben ayrılmıştım. Eşim her şeyi filme alıyordu. Bu onun hobisiydi. Onunla tanıştığımda bir kamerası vardı. Sonra filmleri düzenliyor ve montajlarını yapıyordu. Doğu Prusya görevi. Bu annem işte burada. Beyaz tişörtlü olan da babam. Bu bir aile çiftliğiydi. Çiftlik bize büyük babamızdan kalmıştı. ...1944 yılında Frida Kropp, Hasat zamanı savaşa yaklaşan Sovyet birliklerine rağmen ailesinin yanındaydı. Tarlada çalışıyorduk. Sonuçta ilgilenmemiz gereken bir çiftlik vardı. Annem ve 18 yaşındaki kız kardeşim yanımdaydı. Kız kardeşim Alman Kız Birliği üyesiydi, yani Hitler sempatizanıydı. Konuşuyorduk ve o sırada yakınımızdan büyük bir mülteci kafilesi geçti. Anneme, "Bak, sizin de böyle kaçmanız gerekecek," dedim. Gençlerin sağlıklı gelişimlerinin sağlanması için parti gençleri farklı birimlere yerleştirilecek. Trenler dolusu genç kızlarımız ve erkeklerimiz ülkenin en güzel yerlerine gönderilecekler. Doğu Prusya hala güvenli bir sığınma yeri olarak görülüyordu. Bombardımana maruz kalan şehirlerin çocukları yıllardır buraya gönderiliyordu. Ama sokaklar ve tren istasyonları Litvanya ve Memel bölgesi gibi ön cephelerden kaçan mültecilerle dolup taşıyordu. Kızıl Ordu'dan çok korkuyorlardı. Kropp ailesi her zamanki gibi hasat için çalışıyordu. Biz Hitler muhalifi olduğumuz için babam "Sizi şikayet etmeliyiz," dedi. Ben de "Başarabiliyorsan et. Ben sadece gerçeği söylüyorum," dedim. Kız kardeşim çok mağrurdu. Çünkü kız birliğine lider olmuştu. Ve çok kibirli olduğu için onun üzerine gittim. Ona bir tokat attım ve "Bana bak ufaklık. Sen benden iyi bildiğini mi sanıyorsun? Hitler hiçbir şey yapamaz. Hem de hiçbir şey," dedim. "Bunu aklına iyice sokmalısın." Ailesiyle tartıştıktan sonra Frida Kropp Doğu Prusya'dan ayrıldı. Babam sabah 5-5:30 gibi beni istasyona götürdü. Tren o kadar kalabalıktı ki kımıldayamıyorduk bile. Ama cesur olmalıydım. Öyle olmam gerektiğini düşünüyordum. Dolu mülteci trenlerinden birinde Frida Kropp geri döndü. Dortmund'a vardığında evinin bir harabeye döndüğünü gördü. Nazi hükümeti koşulsuz tahammül bekliyordu. Gauleiter Erich Koch tüm kaçışları yasakladı ve koruyucu bir duvar inşa edilmeye başlandı. Duvarın 1,5 milyon Sovyet askerine dayanması gerekiyordu.
Hitler gençliğine Doğu Prusya'yı bir kale haline getirmeleri emredildi. Moraller çok iyiydi. Yaz kampına falan gittiğimizi sanıyorduk. Herkes çok heyecanlıydı. Birkaç kişi Snapchat getirmişti. Bu da morali daha da yükseltiyordu. Bazıları affedersiniz ama trenin içine kustular. 1944 Ağustos'u güzel bir yaz ayıydı. İlk durağımız bir ormanın ortasıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Üzerlerimize tereyağı sürmüştük. Çünkü kremimiz falan yoktu. Çok da taze değildi. Sanırım bir süre sonra kokmaya başlamışızdır. Şip şip hurra. Propaganda ve haber servisi kahramanları kutluyordu. Ne büyüklükte ve ne kadar derin bir hendek kazacağınızla ilgili ayrıntılar verildi mi? Tamam, söyleyin o zaman, nasıl görünecek? Hendek askerlerin içinde hareket edebilecekleri kadar geniş olmalı. Yani 1 metre kadar genişlikte 8 santim hata payı olabilir. Ama heyecanlı açık hava macerası kısa zamanda sıkıcı bir hale geldi. Başlangıçta çok eğlenceliydi. Ama çok geçmeden yılmaya başladık. Ellerimiz su toplamaya başlamıştı. Yolumuz giderek uzuyordu. İş kolay değildi ve moralimiz de azalıyordu. Üstümüzden geçen uçakları görüyorduk. Çok yüksekti, muhtemelen Rus devriyeleriydi. Sistemin fotoğraflarını çekiyorlardı. Nasıl göründüğünü çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden yaptığımız işin kelimenin tam anlamıyla anlamsız olduğunu düşünüyorduk. Ruslar hendeyi şarkı söyleyerek geçeceklerdi. Çok saçmaydı. Eylül ayında bir gece buz gibi oldu. Çok soğuktu. Üzerimizde yazlık kıyafetler vardı. Rahatsızdık. Samanların ve battaniyelerin üzerinde uyuyorduk. Ama topraktan bile soğuk geliyordu. Herkesin morali bozuktu ve çok korkuyorduk. Ağustos sonunda moraller daha da bozulacaktı. Ev ve ailelerle iletişim kesilmişti. Bir anda büyük bir sessizlik çöktü. Hiçbir haber yoktu. Gazete yoktu. Posta gelmiyordu. Ve bir şeyler olduğunu düşündük. Posta. Sonra bazı arkadaşlarımıza ailelerinin saldırılarda öldüğüne dair haberler geldi. Onların evlerine gitmelerine izin veriliyordu. Ben de bir mektup aldım. Babamdan. Theo. Üzgünüm. Bizim de bombalandığımızdan söz ediyordu. Bu benim için büyük bir şoktu. Çok ağladım. Bunun bana ne kadar zor geldiğini, başkalarının görmesini istemiyordum. Patates tarlasına gittim. Orada uzandım ve haykırarak ağladım. Theo Nikolay'ın memleketi Königsberg 2 İngiliz bombardımanıyla tamamen yok olmuştu. Tarihi şehir şatosu ve katedrali de dahil olmak üzere harabeye döndü. Bunun hüznüyle yola çıktım. Evime yaklaştıkça daha da kötüleşiyordum. Haberlerin karşısında durunca sizin de içinizde bir şeyler yıkılıyor. Nihayet oraya vardım. Şanslıydım. Molozun içinde bir şeyler bulmaya çalıştım. Ama metal ekmek kutumuzdan başka bir şey bulamadım. Ve maalesef ekmekler kömürleşmişti. Tabii hiçbir şey göremeyince ağlamaya başladım. Bu çok kötü bir histi.
cephesinde Alman askerleri devasa bir orduyla karşılaştı. Kızıl Ordu saldırıya hazırdı. Karşısında parçalanmış çocuklar ve yaşlı adamlardan oluşan son savunma ordusu vardı. Ve acemice üst üste yığılmış toprak siperler. 1944 sonbaharı. Alman birlikleri artık dayanamıyorlardı. 16 Ekim'de Kızıl Ordu'nun askerleri sınırı geçti. Ordu onları son bir kez daha püskürtmeye çalışıyordu. Askerler hınçlarını sivillerden çıkarıyorlardı. Alman askerleri Bolşevik terörünün hunhar izlerini buluyor. Nemmersdorf ve diğer Doğu Prusya kasabalarında Sovyet birliklerinin yönetimi tarafından uygulanan özgürlük hareketi sivillerin üzerinde korkunç saldırılara dönüşüyor. Nazi propagandası bir kez daha sivil cesetlerden istifade etmeye çalışıyordu. Sovyetler Birliği'ne karşı yıllardır devam ettirdikleri savaştan söz etmiyorlardı. Bu durumdan Alman tarafı da sorumluydu. Bizim gibi uygar bir milletin bunu yapmış olması inanılmazdı. Rüzgar ekmiştik ve fırtına biçiyorduk. Maalesef durum bundan ibaretti. Büyük bir yas ve tabii korku hüküm sürüyordu. Tarifsiz bir duyguydu. Ama hiç kimse Doğu Prusya'yı daha nelerin beklediğini bilmiyordu.